Eşref Rüya son zamanlarda sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan dizilerden biri. İlk bölümleriyle reytinglerde pek yükseliş gösteremeyen dizi, şimdilerde reytinglerini de arttırıp yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Peki Eşref Rüya izlenirse kaç sezon sürecek? Senarist diziyi kaç sezon planladı? Bu videoda güçlü detaylarla ve analizlerle geldim. Senaristin dizi içinde verdiği o şok spoilerla birlikte diziye ait analizlerim, yorumlarım ve incelemelerim de olacak. Süleyman kardeşinizin bu ufacık kanalında yaptığı bu videoyu dikkatle izlemenizi istiyorum. Bu arada kanal daha çok küçük ama icraatleri büyük. Kanal değerlenmeden siz de kanala abone olun. Buralar ileride değerlenirse ben Süleyman daha 10.000 iken izliyordum dersiniz. Evet dostlar, konuyu hiç uzatmadan bodoslama dalıyorum. Bu arada video açıklamasında konuların süreleri de mevcut. Arzu ettiğiniz kısma aniden ışınlanabilirsiniz. Şimdi bir dizi düşünün. İzleyicisine daha ilk bölümünün ilk sahnesinde finali gösteriliyor. Genelde Türkiye'de finali başta verilen diziler pek tutmaz. Eşref Rüya ekibinin bu detayı vermesi büyük cesaret. Sahnenin içinde Eşref vuruluyor. Yavaş yavaş dışarıya çıkıp arabada can veriyor. Sahnede de konuşan bir adam var. O adam da dizideki gariban çocuk. Yani 4 yıl 7 ay önceki gariban çocuk 4 yıl 7 ay sonra Eşref'in yaşadıklarını birilerine anlatıyor. O birileri de şimdilik siz izleyicilerdir. Zamanı gelince senarist kime anlattırır bilemem. Her neyse, sahne içinde Eşref'in öldürülme şeklini de anlatıyorlar. Tüm bunları anlatıyorum ki finalin nasıl olacağını ve final tarihini kafanızda canlandırabilin. Eşref düşmanları tarafından zorbalanıyor. Belli ki güçten düşmüş ve düşmanları da meydanda cirit atıyor. Eşref tek tek gücünü gösterebilmek adına tek başına yüzlerce adamın olduğu eve baskın yapıyor. Bu arada ev kendi evi, düşman da o evde toplantı yapıyorsa belli ki Eşref'in evi düşmanların eline geçti. Duvardaki Nisan detayına geleceğim. Eşref soyadının hakkını vererek tek başına el konulan evine baskını yapıyor. O evin önündeki güvenlikçiden tutun da evde olan tüm herkese kadar hepsini indiriyor. Tabi yediği kurşunlar yüzünden de tüm adamlar öldükten sonra kendi de ölüyor. Şimdi final bu. Dizinin gidişatına göre de finalde oynayacak kişiler değişecek. Zaten Eşref dışında hiç kimsenin yüzünü ve adını anmadıkları için finale kaç sezon varsa o süre zarfında ayrılacak olanları o sahnede gösteremezlerdi. Sözler biraz karışık oldu da bence anladınız. Bu arada duvarda da Nisan'ın fotoğrafı vardı. Size şimdilik şok bir spoiler vereceğim. Dostlar, o duvarda Nisan'ın fotoğrafının olması demek finalde Nisan'ın olmayacağı anlamına gelir. Yani belli ki Nisan öldü. Eşref de onun resmini duvara assa. Devamında da Eşref Nisan'ın intikamını alıyor. Bana soracak olursanız dizinin finalindeki o sahne Eşref'in intikam sahnesi olacak. Yani Eşref yıllardır aradığı kadını bulacak. Bulduktan sonra bir süre kavuşmuş olacak. Bayağı tatlı zamanlar geçirmiş olacak. Ardından da Nisan düşman tarafından öldürülünce Eşref de intikam arayışına girecek ve intikamını alacak. İntikamını aldıktan sonra da ölecektir. Senarist tüm bu detayları bunun için verdi. Geldik asıl sorumuzun cevabına. Dostlar, dizide 4 yıl 7 ay geçtiği için dizi 4 sezon planlandı diyebiliriz. 4 sezonu geçmesi bence çok zor ama erkene çekilmesi çok kolay. Peki nasıl? Süleyman, sen ne diyorsun? Biraz aç diyenler için de hemen açalım. Eğer dizi izlenirse dizi ekibi 4. sezona kadar gidecek. Senaryo ona göre planlandı. O konuda hemfikiriz. Ama eğer olur da reytingler bir süre sonra düşerse dizide bir zaman atlaması yazıp diziyi final tarihine yaklaştırıp kolayca o 4 yıl 7 ayı bitirebilirler. Evet, ne demek istediğimi anlamışsınızdır ama eğer olur da dizi izlenirse senaristler senaryo ilerletmenin bir yolunu bulacaklardır. Yani burada da yumurta tavuk mevzusu devreye giriyor. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Yani senaryo iyi olduğu için mi dizi izlenir? Dizi izlendiği için mi senaryo iyileşir? Bu da bence çözülemeyen bir konu. Evet, ilk başta dizinin tutması senaryoya bağlıdır. Buna kimse itiraz edemez ama devamında senaryonun iyiye gitmesi de moral motivasyonla olur. O da izleyicinin vermesiyle olur. Yani siz rating verirseniz senaristlerde moral motivasyon olur ve dizi daha güzel yazılır. Daha güzel yazıldıkça da daha çok izlenir. Yani bu videonun olduğu gibi eğer siz beğenip paylaşırsanız bu video çok izlenirse bende de bir moral motivasyon olabilir.
Ben bu dediğim mevzu hakkında bugüne kadar çok çıkarım yaptım. 5-6 yıldır bu işlerin içindeyim. Ta Süleyman Yıldız kanalımı takip edenler bilirler. Televizyonda bazı projelerin kısa, bazılarının da uzun sürmesi taraftarıyım. Gerçekten bazen bazı dizileri görünce ya birinci sezondan bitirin derim. Bazen de tam tersi 6 sezon süren bir işin devam etmesini isterim. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi zamanında bilenler bilir. 7. sezon ilk bölümünde bitirildi. Mesela o dizi ona kadar gitmeliydi. Yakında ona dair de efsane videolar gelecek. Kaçırmamak adına abone olun. Ama dediğim gibi bazı diziler de gerçekten bitirilmeli. Peki Eşref Rüya kaç sezon sürmeli? Az önce söylediğim şeyleri soruya çevirip Süleyman'a soruyorum. Dostlar bence ikinci sezonu mutlaka görmeli. Çünkü bu iş birinci sezonda biterse gerçekten televizyon dünyasına olan inancımı kaybederim. Çünkü ortada çok büyük bir proje var. Hiç şüphesiz Eşref Rüya şu anki dizilerden bütçe olarak en maliyetli dizi. Başrol Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 3 milyon lira aldığı bilgisi paylaşıldı. Düşünün tek bölüm 3 milyon lira, 4 bölüm yani ayda 12 milyon lira yapıyor. Bu adam tek bir projeden 12 milyon lira alıyor. Demet Özdemir'idir, diğer oyuncu kadrosudur, dizideki mekanlar ve araçlardır. Yani durup düşününce ortada çok büyük bir para dönüyor. Zaten yönetmeni de Ezel dizisinin yönetmeni Uluç Bayraktar. Yani daha ne kadar para ortada dönüyor siz hesaplayın. Demek istediğim şey bu kadar bütçe ayrılan bir dizinin ilk sezonda bitmesi Türk dizi sektörüne olan inancımı bitirir. İkinci sezonda dizi nasıl olur? Vallahi işin o kısmını bilemem. Senaristler aslında zamanında kaliteli diziler yazdılar ama Eşref Rüya senaryosunu nasıl ilerletirler bilemem. Ama ben şahsen 4 sezon planlanan bu projenin 4 sezon süreceğini sanmam. Nedeni de şudur. Böylesine maliyetli bir dizi zamanla ne kadar izlenir? Ekibi 4 sezon kurtaracak kadar izlenir mi? İşte orada şüpheliyim. Size sormak istiyorum. Sizce Eşref Rüya 4 sezon sürer mi? Yorumlara düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Bu arada bayağı sorulan bir soru da var. Farkındaysanız Çağatay Ulusoy artık hep mafyatik dizilerde oynuyor. Bu söylemim dijital dizileri için değil ama televizyonda oynadığı diziler artık hep mafya konuları üzerinden ilerliyor. İçeride de öyleydi. Mafyatik temalar vardı. Geçen sezon Gaddar dizisinde de öyleydi. Şimdi de Eşref Rüya'da tamamıyla mafya ve kabadayı olarak gösteriliyor. Bunun nedeni şudur. Artık bizim sektör mafya konularında ustalaştı. Hem güzel işleniyor hem yurt dışına satışlar bayağı para getiriyor. Çağatay'ın bunları seçmesi de bence yaşından dolayıdır. Aslında yaşı fazla değil, daha 35 yaşında ama bence kariyerinin ileriki zamanlarına hazırlık yapıyor. Çünkü belli bir yaştan sonra sektörde başrol olarak kalmaları için mafya dizilerinde oynamaları gerekiyor. Tabii bu benim izlenimim. Öteki türlü mafya olmadan sadece aşk tarzı dizilerde oynamaları izleyiciye hoş gelmiyor. Düşünsenize 50 yaşındaki bir adamın aşk dizisini izliyorsunuz. Bir yerde sizi yakalayabilir ama devamlılığı pek uzun sürmez. Ama mafyatik dizilerde nam saldınız mı öyle olmuyor. Canlı şahitleri de var. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, ne bileyim Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ da var. Adamlar hep mafyatik dizilerde oynuyorlar. Çoğu dizileri de tutuyor yani. Çağatay Ulusoy'un da aynı yoldan gittiğini düşünüyorum. Bu arada farkındaysanız çoğu konuyu uzun uzadıya konuştum bir sohbet havasında. Çünkü buradaki amaç mevzuları bir arkadaşından dinliyormuşsunuz gibi tatlı her detayı güzel bir şekilde anlamanızdır. Amacıma ulaştıysam ne güzel. Tabi sizin de yorumlarınız önemli. Yorumlarda buluşalım. Bu arada kanalımda onlarca güzel içerik bulunuyor. Ben bile zaman buldukça bazı videolarımı tekrar izliyorum. Eminim ki sizin de şevkle izleyeceğiniz çok daha güzel içeriklerle burada olacağım. Videoları beğenip abone olursanız güzel olur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.